Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak verdiği ifadesinde, Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu, dedi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ise, Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, sigarayı yüzünde söndürürüm, dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm, diye konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu, Özcan'ın telefonuna mesaj geldi, Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, Özcan'a böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım? Kavga çıksın istemiyorum, demiş, Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu, Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Ağabeyiyle, İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkart diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana, sen çık Feyza ile biraz konuşacağım, dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, erkek mi görmek istiyorsun, diyerek darp etmeye başladı. Feyza'nın, Özcan yapma, bırak o sigarayı, diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, sigarayı yüzünde söndürürüm, dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı, Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler, dedi. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de tanık olarak verdiği ifadesinde, 2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır, Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum, Özcan, eşinin çocuğu doğurup, size vereceğim, deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza Hanım hamileyken nikah da olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu. Çocuğu doğurup size vereceğim, diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı, dedi. Göcek'teki olayda yanlarında olmadığını söyleyen Ercan Deniz, Feyza annesini darp etmiş, Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış, Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza Hanım'da herhangi bir darp cebir izi yoktu, diye konuştu. Avukatların sorusu üzerine Ercan Deniz, Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu, dedi. Güvenlik görevlisi Ergün Çetin ise 20 yıldır Deniz ailesiyle çalıştığını belirterek, bugüne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza Hanım'ın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu, diye konuştu. Mahkeme Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da arasında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında Ercan Deniz basın mensuplarının sorusu üzerine, davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat'a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz, Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün. Biraz da ateşliydi ondan dolayı gelmedi, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, 3. dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in, yaralama, suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi.
Öte yandan, Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan Özcan Deniz'e, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı velayet krizi soruldu. Törene katılan isimler arasında yer alan Özcan Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, ilk kez AKM'ye geldim, içerisini çok merak ediyorum. Buradan baktığımız zaman çok güzel olduğunu görüyoruz, umarım hepimize hayırlı uğurlu olur, dedi. Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Deniz, gelen sorulara yanıt vermek istemedi. Pek çok kesim tarafından da eleştirilen oyuncu, arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil, dedi. Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yaptı. Çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Deniz'in çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evindeki görüntüler gün boyu sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aktan, uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım, diye yazdı. Özcan Deniz, nafaka konusuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu, olan çocukları oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. Seni bitiririm, çocuğunu bir daha göremezsinler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğu da işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Özcan Deniz, ayrıca, bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet. Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil, sözlerini dile getirdi. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.